Simge ve semboller duyularımızla ifade edemediğimiz konuları ve anlamları somutlaştırıp bir nesne veya işaret haline getirmemiz temeline dayanır. Bizi diğer canlı türlerinden keskin bir şekilde ayıran özellik de simgeler kullanarak anlaşabilme yeteneğimizdir. Günümüzde yazılar ve emojiler nasıl bir hikaye ve olayı anlatıyorsa, Göbeklitepe'deki bu hayvan resimleri de muhtemelen bir veya birden fazla olayın sahnelenmesine imkan tanıyordu. Kil taşlardaki motiflerin farklılıkları, bazılarındaki hayvan ve detayların diğerlerine göre daha çok veya daha net olması, bu resimleri çizenlerin aynı ustalar olmadığını da bize gösteriyor. Muhtemelen bütün bu tasarımlar farklı zamanlarda başka ustalar tarafından çizilmiştiler. Belki de her usta kendi hayat deneyimlerinden ve inanışlarından farklı çıkarımlar yapmış, o bölgeye gelenlere de bir şeyler anlatmaya çalışmıştı. Avcı toplayıcı ustaların bu bölgeyi seçmesinde önemli birkaç tane etken var. Harran Ovası'ndaki tepelerin çevreden geçen av hayvanlarını takip edip avlamak için uygun olması ve taş tepelerin inşası için ihtiyaç duyulan kireç taşlarının bölgede bol bulunması başlıca sebepler arasında yer alıyor. Bu bölgede inşa edilen tepeler birbirine yakın mesafedeydi ve açık havada muhtemelen birbirlerini görebiliyordu. Fakat yine de yeni mahalle gibi örnekler bu merkezlerin sadece tepelerde değil, ovalık alanlarda da olduğunu bize gösteriyor. Benim keyifle dolaştığım Balıklı Göl'ün yakınlarında bulunan yeni mahallede Neolitik dönemin ilk başlarına tarihlenen bir yerleşme ve burada gerçek insan boyutları göz önüne alındığında dünyanın en eski heykeli olan Urfa Adamı keşfedildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Urfa Adamı da iki eliyle penisini tutuyor ve ciddi bir yüz ifadesiyle maskülen bir duruş sergiliyor. Göz çukurlarına yerleştirilen obsidyenler sayesinde muhtemelen kendisine yaklaşan kişilere verilmek istenen mesaj çok daha baskın bir hal alıyordu. Bu taştan erkeklerin korku ve saygınlık istedikleri çok açık. Urfa Adamı ile ilk defa karşı karşıya geldiğimde farkında bile olmadan istediği bütün saygıyı ona gösterdiğimi hatırlıyorum. Urfa Adamı'nı bir gün mutlaka ziyaret etmenizi ve onunla yüz yüze gelmenizi tavsiye ederim. Göbeklitepe'de bulunan kireç taşından yapılmış insan erkeği başı da bazı özellikler yönünden Urfa Adamı ile benzerlikler taşıyor. Müzede başka irili ufaklı erkek kafaları da göreceksiniz. Bunların birçoğu kaşları ve göz çukurları belirgin, dudakları ileri doğru çıkmış ve muhtemelen ıslık öttürür pozisyonda yapılmış. Bu insan ve hayvan heykelciklerine dikkatlice baktığımızda 10.000 yıl önce Göbeklitepe'yi inşa eden avcı toplayıcı atalarımızın hayatta kalmak için verdikleri mücadelenin yanı sıra boş vakitlerinde doğayı anlamaya çalıştıklarını ve hayal güçleriyle birleştirdikleri dini düşüncelerini kayalara oyduklarını düşünebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bunlara benzer ıslık öttüren bir erkek kafası figürü Karahantepe'de de keşfedildi. Karahantepe özellikle bu gibi 3 boyutlu gerçekçi şekilde yapılan heykeller açısından oldukça dikkat çekici. 2022 yılında keşfedilen bu heykelin yüz ifadesi, kulakları, kaşları, burun ve dişleri özenle oyulmuş. Bu erkek insan başı heykelinin Göbeklitepe'deki heykellerden yaklaşık 2000 yıl daha eski olduğu düşünülüyor. Karahantepe'de bulunan bu erkek figür ise daha yaşlı ve biraz üzgün bir görünüm ile tasarlanmış. Göbeklitepe'de bulunan bu erekte olmuş erkek insan da detaylandırılmış en iyi heykeller arasında yer alıyor. Bir diğer örnek ise Harbez Suvantepe'de keşfedilen, her iki taraftan da kolları, ayakları ve penisi belli olan bir erkek insan heykelidir. Harbez Suvantepe'sinde bulunan erkek figürünün Göbeklitepe'deki heykeltıraşlık geleneğinin devamı olduğu düşünülüyor. Bunları neden yaptıkları henüz bilinmese de bölgeye hakim bir kültürün insanlar arasında dolaştığını fark etmemiz açısından önemli. Karahantepe'de keşfedilen bu heykelde ben insana arkasından saldıran bir leopar görüyorum. Bilim insanları bunu sırtında leopar taşıyan bir adam olarak yorumlamış. Fakat saldırgan kedilerin avlarına veya bölgesinde dolaşan insanlara arkasından saldırarak devirmeye çalıştığı bilinir. Leopara yaklaştığımızda vahşi ve agresif bir tavır içinde olduğu görülürken insanın vücut yapılarının korkmuş ve panik halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bir başka örnek ise 2021 yılında Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Sayburçtepe'de insan, leopar ve boğadan oluşan 5 figürlük bir sahne ile ortaya çıktı. Bu yapıda iki agresif erkek leoparın saldırısına rağmen erekte olan penisini tutan genç erkek bir insan var. Bu gencin yüzüne yaklaştığımızda kendinden emin, özgüvenli, maskülen enerjisinin yüzüne özellikle yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Bu görselden sonra Anadolu'da benzer kültürü anımsatan birkaç örnek göstermek gerekirse, M.Ö. 6000 yılına tarihlenen Çatalhöyük'teki evde bulunan karşılıklı duran iki leopar kabartması, iki leoparın ortasında oturan dişi insan figürü ve belki zorlama bir yaklaşım olacak ama Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslan ve geyik resimleri. Fakat kültürün buraya gelene kadar 10.000 yıllık bir değişim geçirmiş olabileceğini ve ayrıca Anadolu leoparı olarak bilinen Panthera pardos tulliana türü leoparın bu döneme kadar neslinin epey tükenmiş olabileceğini de hatırlamak lazım.
Yani hayvanların türü ve anlatılmak istenen anlamlar değişiyor ama sanki temel kompozisyon aynı kalıyor. Sayburçtepe'deki görselin sol tarafına gittiğimizde yine bir boğa saldırısı karşısında alaycı bir şekilde bir elinde yılan tutan erkek bir insan olduğunu görürüz. Ortadaki erkek insan figürünün boynundaki üçgen kolye ya da yakalık şeklindeki çizgiler bölgedeki neolitik insan figürlerinin birçoğunda var. Bazı bilim insanları buranın bir tür çiftleşme ve doğa anayı döllemek için kutsadıkları bir bölge olduğunu da düşünüyor. Karlakırt gibi bilim insanları ise buranın yemek için avladıkları hayvanlar ve tanrılarla uzlaşma içine girmeye çalıştıkları, suçluluk duygularını gidermek için çeşitli sunumlar yaptıkları bir yer olarak yorumluyor. Tarih boyunca bütün kültürlerdeki erkek gruplarının görevi av, işgal ve savaş gibi durumlarda stresi aile ve kabileden uzak tutmaktır. Av hayvanlarının azalmaya başlamasıyla aile ve kabilelerini yeteri kadar besleyemeyen erkeklerin avladıkları hayvanların kızgınlık dönemlerinde buraya gelip onları ve kendilerini daha çok üremeye teşvik etmeye çalışmış olmaları da bu bölgeye dair yürütülen fikirler arasında. Ölü doğumların çok yüksek olduğunu, kalabalıklaşan nüfuslardaki erkek ihtiyacının savaş ve avcılık için artık çok daha fazla arttığını düşünecek olursak gerçekten de buraya çeşitli ritüellerle doğa anayı döllemeye gelmiş olabilirler. Thomas Zimmerman bulunan bazı taş yapılardan dolayı artık Göbekli Tepe'nin üstünün açık değil kapalı olduğunu söylüyor. Yapılara bakılacak olursa bu binaların bazılarına yandan girilirken bazılarına üstten giriliyordu. Karlakırt günümüzdeki avcı toplayıcı kabilelerin toplum davranışlarına ve ritüellerine bakarak bu girişlerin toprak ananın vajinasına giriş olabileceğini öne sürüyor. Belki de burası ve diğer tepeler çevredeki erkeklerin klanlarındaki nüfusu ve av hayvanlarının sayısını arttırmak için gelip dölleme törenleri düzenledikleri bir yerdi. Bu gibi törenleri yapmak, buna inanan birkaç erkek ısrarla ve düzenli olarak aynı davranışı sergilemesine ve daha da ilginci bu ritüeller sonunda tesadüfen bile olsa istedikleri sonuca birkaç defa ulaşmasına bakar. Emily Durkheim, ritüellerin bireyin topluluk içinde sorunsuz bir şekilde yaşaması için gerekli olduğunu, toplumun bir arada her türlü acıya, mutluluğa ve coşkuya ortak olmasının sağlıklı bir toplum için en önemli bileşenlerden olduğunu belirtir. Kolektif olarak aynı ritüellere inanan insanlar için bu olaylar bir süre sonra itici güç denen gizemli, büyülü ve kutsal anlamlar taşır. Konu buraya kadar gelmişken bu ritüelleşen inançların insanlar için nasıl kutsal bir motivasyon kaynağı olduğuna dair iki güzel örnek vermek istiyorum. 2021 yılına kadar Kütahya'daki Auzana Antik Kent'in çocuğu olmayanların Yaren Dede diye adaklar adayıp dualar ettiği taşın Antik Agora'nın köşe sütunu olduğu anlaşıldı. Daha da ilginci ise 2022 yılında yaşandı. Ayasofya'nın kapılarını kutsal diye yemek, kitlesel olarak bir şeye inanarak yapılan davranışların mantığı ve düşünmeyi tamamen ortadan kaldırıp ritüele dönüştürmesi açısından da güzel bir örnek. Göbekli Tepe'de bize doğa ana tanımına uygun tek bir dişi insan çizim bulunuyor. Bunun Göbekli Tepe'ye ait olmadığını, inşaattan çok zaman sonra oraya konulduğunu iddia eden bilim insanları da var. Bu tablette yılan başına benzeyen dişi insanın bir yavru doğumu yaptığı düşünülüyor. Benzer bir çizimin hiçbir bağı olmamasına rağmen aborjin mağarasında da resmedilmiş olması insan zihninin benzer çalışması açısından dikkat çekici. Bölgede bulunan bir dilek ağacının 10.000 yıl sonra bile çocuğu olmayan dişi insanlar tarafından üreme ritüelleri için kullanılması, kültürel hafızanın aradan geçen uzun yıllara rağmen aktarılarak devam edebildiğini de kanıtlar nitelikte. Bütün dinler tarihi iki konunun etrafında ilerler: doğum ve ölüm. Yaşanan mutluluklar, anılar, hatıralar, üzüntüler, törenler ve inançlar bu ikisine bağlı olarak ilerler. Kontrolümüz dışındaki bu iki olayın etkileri Göbekli Tepe'de de yoğun bir şekilde hissediliyor.